Yemek. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri insanların yaşamak için gerekli besini almak amacıyla yiyeceklere belli teknikler uygulamalarının sonucunda ortaya çıkan, bazen lezzetli, bazı ise midemizi bulandırabilecek kadar kötü olabilen temel yaşam gereksinimlerimizden birisidir. İnsanlık her zaman yemek bulmak için çabalamıştır. Bazen bitkiler, bazen hayvanlar, bazen ise kendi türdeşlerini yemişlerdir. Ama bugün inceleyeceğimiz anime bizim şu ana kadarki bildiğimiz yemek anlayışını yıkıp geçiyor. Shokugeki no Soma, daha da bilindik ismiyle Food Wars. Babasıyla birlikte aile restoranı işletirken bir gün Soma'nın babası gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Baba, kolayla karıştırdım ketçap soslu ahtapot bacağı denemek ister misin? Hadi ben kaçtım. Babasının Avrupa'daki bir yemek yarışmasına gitmesinin ardından Soma yine babasının isteğiyle dünyadaki en elit yemek okulu olarak tanınan Totsuki Akademisi'ne kayıt olur. Soma eğer bir yumurtayı bile yanlış kırarsanız atılabileceğiniz bu okulun giriş sınavında Tanrı diline sahip olan Tsundere no 1 yani Erin Anakiri ile karşılaşır. Nedir bu Tanrı dili olayı? Basitçe anlatmak gerekirse herhangi normal bir lezzeti absürt olaylar aracılığıyla mükemmel bir şekilde tanımlama yeteneği diyebiliriz. Ama ne absürt olaylar be. Hızlı bir örnek vermek gerekirse bu kızımız Hacıoğlu lahmacunun tadını Sırat Köprüsü'nde tek tekerlekli bisikletle giderken bir tane zebaninin attığı kancanın bacağına takılması suretiyle sonsuz cehenneme düşmüş gibi hissettiğini söyleyerek anlatıyor. Erina mağrur olanımızı gördüğü anda onun elit bir şef olmadığına karar verip onu kendi kafasında yeteneksiz biri olarak tanımlar. Ve o andan itibaren herkes bilir ki ileride bu iki karakterin arasında romantik bir ilişki yaşanacaktır. Anime çok da popüler bir konu olmayan yemek yapma konusunu ele alsa da My Anime List'te en popüler 52. anime olarak yerini almış. Puan sıralamasında ise 263. sıra gibi çok da kötü olmayan bir sıra almıştır. Şimdi olay şu ki bu anime yemek savaşlarını konu alıyor. Peki yemek savaşları ne demek? Genelde belirli bir tema dahilinde kısıtlı bir sürede yemek yapıyorsunuz ve jüri veya jürilerde bir yemeği kazanan seçiyor. Animeyi diğer animelerden farklı kılan bir kısım ise bu yemek savaşları sırasında yaşanan olaylar. Yemek savaşlarının gerçekleştiği bölüme basitçe bu animenin aksiyon kısmı diyebiliriz. Yani en azından öyle bir hissiyatı var. Ve bir yemek savaşı sırasında veya jüri yemeği denerken o yemeğin nasıl yapıldığı çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yani yapılan yemekler uydurma değil. İsteyen varsa tarifleri alıp evde deneyebilir ki bunu önermeli miyim çok da emin değilim. Sonuç itibariyle animedeki yemekler kadar iyi görünen yemekler çıkacağı konusunda şüpheliyim. Animeyi bir diğer çekici yapan taraf ise karakterlerin gelişimlerini 5 sezon boyunca gözlemleyebilmemiz. Karakterler size boş çizimler gibi hissettirmiyor. Bir karakter ile bağ kurmak o kadar da zor değil. Ana karakterimiz Soma, kafayı yemek yapmak ve yemek savaşlarıyla bozmuş, kibar, yakışıklı ve havalı bir tip. Yıllar boyunca babasıyla yüzlerce yemek savaşı yapmasına rağmen hiç kazanamayan Soma ayrıca hiçbir zamanda pes etmemiş. Tabii bu söylediğimden Soma'nın da klasik shonen başrol azminden nasiplendiğini anlayabilirsiniz. Keza Soma ne zaman kaybetse gaza gelip daha da fazla geliştiğini gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca animeyi bir diğer kaliteli yapan faktör ise kötü karakterlerin, daha doğrusu Soma'nın rakiplerinin karakter tasarımı. Bu rakiplerin tasarımları buram buram kalite kokuyor. Her biri neredeyse eşsiz ve farklı hissettiriyor. Tabi aralarda bazı klişeler olsa bile mesela Tsundere no 2 artık içinde klişe barındırmayan bir anime kalmadığını söyleyebiliriz. Ki bu bahsettiğim klişeler de insanı rahatsız eden türden değil. Rakiplerin motivasyonları benzer olsalar da saçma değiller. Yani eğer final sezonunu saymazsak. Bu spoilersız veya az spoilerlı partı bitirmeden önce son olarak değinmem gereken bir iki şey daha var. Bir animasyon yapımında bir yemeğin ne kadar lezzetli olduğunu izleyiciye göstermek zahmetli bir iştir. Ne kadar yüz mimikleri kullanılarak izleyiciye yemeğin lezzetli olduğu gösterilmeye çalışılsa da iki yemek arasındaki farkı yüz mimiklerine bakarak fark etmek çok da kolay değildir. Bu noktada anime bir yemeğin lezzetli olduğunu bize yemeği tadanların o sıradaki fan serviste süslenmiş iç dünyalarını göstererek anlatıyor. Yani eğer birisi yemek tadıyorken bir anda kendini çocukluğunu geçirdiği çayırlarda insanlarla el ele tutuşup oyunlar oynuyorken buluyorsa o yemeğin ne kadar lezzetli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu animede bol bol bu yeterli olmayabilir. Bu animede bol bol fan servis sahnesi bulunuyor. Bilmeyenler için nedir bu fan servis? Fan servis bir kurgu eserinde veya kurgusal bir seride bulunan ve izleyiciyi tatmin etmek için kasıtlı olarak eklenen ve genellikle yani her zaman cinsellik içeren materyaldir. Keza bu videoyu Ramazan'dan sonra yayınlama sebeplerimden birisi de bu. Eğer bu animeyi izleme sebebiniz kaliteli yemek savaşı sahneleri görmek ve hikaye ilerleyişinden zevk almaksa, ayrıyeten etçi yani çıplaklık içeriklerini de sevmiyorsanız bu sahneler biraz canınızı sıkabilir. Neyse bu konuya spoilerlı kısımda bir daha değineceğim zaten.
Spoilersız bölümde son olarak söylemek istediğim şey ise animede bir formül kullanıyorlar ve bu formül çok fazla tekrar ediyor. İnsan bir noktadan sonra bayabiliyor. Çok sevdiğim bu serinin son sezonunda da aynı şeyleri görmekten biraz sıkılmadım değil. Animenin formülü demiştim. Kendimi düzeltmeme izin verin. Bu animede bir ana hikayede bir de neredeyse her bir yemek savaşında uygulanan iki farklı formül var. Ana hikayede kullanılan formülü basitçe özetlemek gerekirse, Soğuma birkaç yemek savaşını kolaylıkla kazanır ama daha sonra güçlü bir rakibe kaybeder ve devamında daha da fazla gaza gelip daha fazla gelişir, yine birkaç yemek savaşı kazanır ama tekrardan güçlü bir rakibe kaybeder ve bu ilerleyiş sürekli böyle devam ediyor. Yemek savaşlarında kullanılan formülün ise herkes tarafından fark edildiğine eminim. Soğuma'nın rakibi yemeğini önce sunar, jüri yemeği çok beğenir, ardından Soğuma kendi yemeğini sunar. İlk başta yemeğe ön yargılı olan jüriler yemeğin tadına baktıktan sonra kelimenin tam anlamıyla yemeğe bayılırlar ve Soğuma galip gelir. Eğer bu iki formülü çözmüşseniz, ki bu çok zor değil, anime maalesef neredeyse bütün sürpriz etkenini kaybediyor. Bir diğer değinmek istediğim konu ise 5. sezon kötü adam olan Asahi Saiba'nın motivasyonu ne kadar saçma olduğu. Yani gerçekten ilk başlarda hadi yine çok kötü değildi. Ama sonradan Erina ile evlenmek istemesinin sebebinin Soğuma'nın babasının sözleri olması benim karaktere bütün bakış açımı değiştirdi. Kurulan bağlantılar çok saçma ve zorlamaydı. Yani son bölümde olan şeyi size göstermeme izin verin. Asahi senin çocuğun. Bunu nereden anladın? Yemeğin tadından tabii ki. Yani ten renklerimizin ve yüzlerimizin tamamıyla aynı olmasıyla alakası yok. Erina, Asahi senin abin. Ne yani? Abim benimle evlenmek mi istiyordu? Evet. Tamam, bu hiç anormal değil. Hadi onu eve getirelim. Asahi, ben senin babanım. Ha? Eve hoş geldin Asahi Nisan. Evet, daha önce bu kısma tekrardan değineceğimi söylemiştim. Bu animedeki fan servis sayısı çok fazla. Öyle ki bir noktadan sonra yemek tadımlarını ileri sararak izlemek zorunda kaldım. Bunun sebebi etçi içeriğinden hoşlanmamam değil, bu sahnelerin artık sıkmaya başlamış olmasıydı. Bakın dostlar, şaka falan yapmıyorum. Saydım. Bu animenin sadece ilk sezonunda 24 bölümde 26 yemek savaşında tam olarak 47 kişi 65 sefer soyunuyor. İnsan tabi bir noktadan sonra bu sahneleri atlayıp izlemeyi seçiyor. Şu ana kadar yaptığım bütün kötü eleştirilere rağmen Shokugeki no Souma türünün eşsiz örneklerinden bir tanesi. Sadece yemek üzerine olan bir animeden bile zevk alabileceğimizi gösteren harika bir yapım. Biz izleyiciler olarak çok farkında olmasak bile böyle başarılı ve cesur yapımlar daha fazla farklı ve cesur yapımların yolunu açıyor. Günün sonunda Shokugeki no Souma harika ve benzersiz bir deneyim.